Ah, o an. Bilirsiniz. Saat gece yarısını çoktan geçmiş, ev sessizliğe bürünmüş ama sizin aklınız mutfakta. Ve o meşhur soru beyninizde dönüp duruyor. Şimdi yiyeceğim bu lokma doğruca yağa mı dönüşecek? Gelin bu efsaneyi hep birlikte bir masaya yatıralım. İşte o an, değil mi? Hepimiz yaşıyoruz bunu. O buzdolabının kapısını açıp açmamak arasındaki o ince çizgi. Peki bu inanışın altında yatan gerçek ne? Bilim bu konuda ne diyor? Hadi adım adım kanıtlarla birlikte inceleyelim. Lafı hiç dolandırmayalım, kısa ve net cevap hayır. Ama işte o ama kısmı çok önemli. Çünkü asıl suçlu saatin kendisi değil ama saatin bu hikayedeki rolü de yadsınamaz, işin içinde çok daha fazlası var. Peki bu bölümde yol haritamız nasıl olacak? Önce bu efsane nereden çıkmış ona bakacağız. Sonra vücudumuzun bilimsel olarak geç saatte yenen yemeğe nasıl tepki verdiğini göreceğiz. Uykunun bu denklemdeki hayati rolünü çözeceğiz ve gece acıkırsak ne yapmamız gerektiğine dair pratik çözümler bulacağız. Son olarak da hızlı bir doğru yanlış turuyla öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Pekala, başlayalım o zaman. Neden yıllardır, hatta belki de nesillerdir gece yemenin kilo aldıracağına bu kadar kesin bir gözle bakıyoruz? Bu fikir aklımıza nasıl yerleşti? Aslında işin temelindeki matematik bu kadar basit. Günün sonunda aldığınız kalori yaktığınız kaloriden fazlaysa kilo alırsınız. Yani teoride günlük kalori limitinizi aşmadıysanız o elmayı sabah 10'da da yeseniz gece 10'da da yeseniz fark etmemeli. Ama işte o ama yine karşımızda. Çünkü işin içine vücudumuzun biyolojik saati girince bu basit matematik biraz değişiyor. İşte meselenin kilitlendiği, işlerin karmaşıklaştığı yere geldik. Kaloriler elbette önemli ama vücudumuz o kalorileri günün farklı saatlerinde tamamen farklı şekillerde kullanıyor. Yani aynı yemeğe vücudumuzun sabah tepkisiyle akşam tepkisi bir değil. Şöyle düşünün, vücudumuzun da bir çeşit mesai saati var. Buna sirkadiyen ritim diyoruz. Akşama doğru vücudumuz kendini dinlenme moduna almaya başlarken metabolizma da doğal olarak yavaşlıyor. Bu durumda ne oluyor? Akşam yediğiniz karbonhidratlı bir yemek, kan şekerinizde sabah yediğinize göre çok daha büyük bir dalgalanma yaratabiliyor. Şimdi şu rakamlara bir bakın, gerçekten çok çarpıcı. 12 haftalık bir araştırmada birebir aynı diyeti yapan iki grup var. Tek fark ne? Biri akşam yemeğini 7'de yiyor, diğeri 10.30'da. Sonuç, erken yiyenler geç yiyenlere göre neredeyse 2 kilo daha fazla vermiş. Bel çevrelerinden de 2 santim daha fazla incelmişler. Bu, zamanlamanın ne kadar güçlü bir faktör olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Önceki slaydın en vurucu sonucunu burada grafik olarak daha net görüyoruz. %40. Dile kolay. Sadece akşam yemeği saatini biraz öne çekmek, kilo verme sürecinde bu kadar devasal bir fark yaratabiliyor. İşte bu, vücudumuzun biyolojik saatine karşı gelmememiz gerektiğinin en büyük kanıtı. Peki ama bu farkın arkasındaki mekanizma ne? İşte konunun aha anı tam da burası. Harvard'da yapılan bu çalışma moleküler düzeyde bize cevabı veriyor. Yemeği sadece birkaç saat geciktirdiğimizde vücudumuz adeta frene basıyor, kalori yakma hızımız düşüyor, doydum sinyali veren hormonumuzun sesi kısılıyor ve en kötüsü vücut gelen enerjiyi yakmak yerine doğrudan yağ olarak depolamaya daha istekli hale geliyor. Yani olay sadece yavaşlayan bir metabolizma değil, bütün hormonal dengenin yeniden yazılması. Şimdi de geldik konunun en kritik, en önemli bağlantılarından birine. Ne zaman yediğimizle nasıl uyuduğumuz arasındaki o kopmaz bağ. Bu ikili kilo kontrolünde sandığımızdan çok daha büyük bir role sahip. Uykusuz kaldığınız bir günün ertesini düşünün. Vücudunuzda iki temel iştah hormonu adeta kontrolden çıkıyor. Grelin, yani hadi ye diyen açlık hormonu coşuyor. Leptin, yani artık dur, doydun diyen tokluk hormonu ise sesini kısıyor. Sonuç, ertesi gün hem canavar gibi açsınız hem de ne yeseniz doymuyorsunuz. Bu hormonal fırtına sizi kaçınılmaz olarak sağlıksız seçimlere itiyor. Ve Chicago Üniversitesi'nden gelen bu alıntı durumu mükemmel özetliyor. Uykusuzluk sizi sadece fiziksel olarak acıktırmıyor, beyninizin ödül merkezini de hackliyor. Bu yüzden uykusuz bir gecenin ardından canınız salata değil de o bol kalorili, şekerli, yağlı yiyecekleri çekiyor. Çünkü vücudunuz sadece enerji değil, anlık bir keyif patlaması arıyor. Ve işte o meşhur içinden çıkılması zor kısır döngü. Adım adım nasıl işlediğine bir bakalım. Her şey bir seçimle başlıyor. Geç ve ağır bir yemek yiyorsun. Bu ikinci adımı tetikliyor. Sindirim zorlanıyor, belki reflü yaşıyorsun ve uyku kaliten düşüyor. Bölünen uyku üçüncü adımı doğuruyor. Ertesi gün açlık hormonların tavan yapıyor. Ve bu hormonal karmaşa seni dördüncü adıma sürüklüyor. Beynin en kolay enerji kaynağına, yani şeker ve yağ yöneliyor. Akşam olduğunda yorgun ve iradesizsin ve tahmin et ne oluyor?
kendini yine birinci adımda buluyorsun. Tamam, sorunu anladık. Tablo biraz karamsar görünebilir ama paniğe gerek yok. Çünkü her sorunun bir çözümü var. O gece gelen açlık krizlerini nasıl yöneteceğimizi, o döngüyü nasıl kıracağımızı şimdi göreceğiz. Size hayat kurtaran, akılda tutması çok kolay bir formül vereceğim. 10, 3, 2, 1, 0 kuralı. Kuralın tamamı genel yaşam kaliteniz için harika ama bizim konumuzda en ilgili olanı tam ortadaki adım. Yatmadan en az 3 saat önce yemeği ve içmeyi bırakmak. Bu kendinize koyacağınız bir mutfak kapanış saati gibi. Bu basit alışkanlık hem sindirim sisteminizin gece rahat etmesini sağlar hem de uyku kalitenizi zirveye taşır. Peki, diyelim ki o 3 saatlik kurala uydunuz ama mideniz gurulduyor, gerçekten açsınız. Ne yapacağız? Sakın aç yatmayın çünkü o da uykunuzu böler. Burada önemli olan doğru seçimi yapmak. Kan şekerinizi zıplatmayacak, protein ve lif içeren, sizi yormayacak küçük, akıllı atıştırmalıklar en iyi dostunuz. İşte bu harika bir bilgi. Sadece açlığınızı bastırmakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda seçtiğiniz yiyecekle daha kaliteli bir uykuya da zemin hazırlıyorsunuz. Bir taşla iki kuş vurmak tam olarak bu. Evet, şimdi öğrendiklerimizi son bir kez pekiştirelim. En yaygın inanışları ve gerçekleri hızlıca bir karşılaştıralım bakalım. İlk efsanemiz, gece yarısını 1 dakika geçince yediğin her şey yağ olur. Bu kocaman bir efsane, vücudumuzda sihirli bir düğme yok. Önemli olan günün, hatta haftanın genelindeki kalori dengesi. İkinci yaygın hata, kilo vermek için mutlaka aç yatmalısın. Hayır, açlıktan uyuyamamak, ertesi gün hormonal dengeyi bozarak bütün çabalarınızı boşa çıkarabilir. Denge her şeydir. Ve sonuncusu, sadece akşam yemeği saatimi öne çeksem yeter. Keşke o kadar kolay olsaydı ama hayır. Zamanlama çok güçlü bir araç, evet, ama tek başına sihirli bir değnek değil. Porsiyon kontrolü, yiyecek kalitesi ve uyku düzeniyle birleştiğinde gerçek sonuçları görürsünüz. Ve işte bu analizden alacağımız en önemli ders bu. Suçlamamız gereken şey duvardaki saat değil, o saatin tetiklediği biyolojik kısır döngüdür. Gece yemenin asıl günahı saati değil, düzensizliğidir. Bu döngüyü anladığımız an kontrolü ele almış oluruz. Peki siz ne yapıyorsunuz? Gece gelen o açlık krizleriyle sizin başa çıkma yönteminiz ne? Belki de bizim burada bahsetmediğimiz harika bir çözümünüz var. Haydi deneyimlerinizi, ipuçlarınızı yorumlarda paylaşın, birbirimize ilham verelim. Yorumlarınızı bekliyoruz.